Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kayseri yağlaması tarifi paylaşacağım. Naçizane Kayserili değilim ama yıllardır severek yapıyorum ve yiyorum. Evdeki herkes de çok seviyorlar. O yüzden paylaşmak istedim. Yarım kilogram, yani 5 su bardağı, normal su bardakları 200 mililitrelik yarım kilogram unum var. Unumun içine sadece bir tatlı kaşığı kadar kuru maya ekliyorum. Yaş maya kullanırsanız 1/4'ünü kullanmanız yeterli. Çok aşırı mayaya gerek yok. Hatta mayasız bile yapabilirsiniz acele yapmak isterseniz. Ama mayalı olunca biraz daha yumuşak düşüyor. Hoşuma gidiyor. Bunun üzerine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker ilave ediyorum. Onu da unuma yediriyorum. Daha sonra bir çay bardağı ılık süt. Oda sıcaklığında ılık süt kullanıyorum. Ve 2 yemek kaşığı sadece sıvı yağ ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Yarım kilo una gayet iyi, yeterli geliyor bence. Ve kalan miktarda unumun kıvamını da suyla ayarlayacağım. Yanıma 2 bardak su aldım. Sanırım 1-1,5 bardak kadar tam gelecektir bu un miktarına. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek şöyle bulamaç haline getirip sonra elimle birlikte yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın şöyle kıvamını da göstereyim. Elime yapışmayacak kadar ama yumuşacık bir hamur. Elinize yapışmasın yeterli. Çok aşırı sert yapmayın. Direkt normal hani daha önce yayınlamış olduğum lavaş ekmek tarifinden de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama hani içine süt, yağ falan girdiğinde daha lezzetli, daha yumuşak bir kıvam oluyor. Onun için şimdi bu şekilde tercih ettim. Şimdi hamurumu 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ağzını kapattım. Çok mayalanmasına gerek yok. Sadece ılık bir ortamda dinlense yeter. O arada biz de üzerinin sosunu hazırlamaya geçelim. Sosumuzu hazırlamak için tenceremi ocağa aldım. Genişçe bir tencere tercih ettim. Kıymamın rahat ve çabuk kavrulması için. Üzerine 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane kuru soğanım vardı. Onları güzelce incecik incecik kıydım böyle. Robotta da çekebilirsiniz. Elde de doğrayabilirsiniz. Ama rende yapmayın. Çok fazla aşırı böyle sulu sulu olmasın. İçinde hafif görünsünler. Şimdi kuru soğanlarımı şöyle 1-2 dakika bir çevireceğim. Kuru soğanlarımı 2-3 dakika kadar böyle yüksek ateşte bir çevirdim. Hafif bir kokusu çıktıktan sonra içerisine 400 gram dana kıyma ilave ediyorum. Kıymamı da 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle güzelce kavuruyorum. Kıymamı da güzelce kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Tatlı biber salçası olduğu için 1 yemek kaşığı atıyorum. Eğer acıysa daha az da kullanabilirsiniz. Tabii damak zevkinize göre değişir. İsterseniz sadece biber salçasından da yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine ben domates konservem vardı, yazdan yapmış oldum. Onu kullanacağım. Kışın çünkü domates biber almayı çok sevmiyorum. Tadı hoşuma gitmiyor. Yarım litrelik bir kavanozum var elimde şu an dolu olarak. Şöyle göz kararı ekleyeceğim. Miktarı size söyleyeceğim. Neredeyse tamamını kullandım. Dibinde 2-3 yemek kaşığı kaldı. Eğer taze kullanırsanız 3 tane domates ve 3-4 tane de sivri biber yeterli olacaktır. Onu da aynı şekilde önce biber ve sonra domates atarak kavurabilirsiniz. Şöyle bir çeviriyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tatlı toz biber. 1 çay kaşığı sadece kimyon. Ve çok az bir şey de karabiber çekiyorum. Baharatları damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Hiç eklemeyebilirsiniz. Daha sade bir tat seviyorsanız. Şimdi bunu da şöyle güzelce bir kavuracağım. Zaten domatesim içinde pişmiş olduğu için işim kolaylaşmış oldu. Şimdi üzerine zaten menemenin de sulu olduğu için ben çok eklemeyeceğim. Sadece 1 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Ama normal domates kullanırsanız kış domatesi de çok sulu olmadığı için siz daha fazla su eklemek zorunda kalabilirsiniz. 1,5-2 su bardağına kadar sıcak suyu çıkarabilirsiniz. Böyle hafif sulu yapmış olacağımız, şimdi birazdan yapacağımız lavaşları ıslatacak kadar, nemlendirecek kadar sulu bir harç olmasını istiyoruz. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Bir 5 dakika kadar böyle kendi halinde kısık ateşte kaynatacağım. Ondan sonra dinlenmeye kenara çekeceğim. Ve biz lavaşlarımızı hazırlamaya geçiyoruz. O kaynarken biz şimdi yumaklarımızı alacağız. Hamurumuzdan bezemizi alacağız. Şöyle birazcık üzerine biraz da taşıma un serpeliyorum. Hamurumu sıyırıyorum.
Şöyle bir havasını tekrar alacağım. Ve ortalama böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. Tıpkı normal bir lavaş yapar gibi. Almış olduğumuz bezeleri böyle baştan bolca biraz unlayın. Ve güzelce servis tabağı büyüklüğünde, yani yapacağınız tavanın büyüklüğüne bağlı olarak aslında bu değişir. Güzelce açın. Çok fazla aşırı kalın olmasınlar. Yuvarlak olacak şekilde merdane de kullanabilirsiniz. Güzelce açıyoruz. Şimdi aynı anda tava ve tezgah çekme imkanım olmadığı için ben birazcık açacağım, biriktireceğim. Sonra birlikte pişirme aşamasına geçeceğiz. Siz de eğer biriktirmek isterseniz lütfen üzerine hamurlarınızın bir bez örtmeyi unutmayın. Kurumasınlar siz diğerlerini açarken. Tavamı ocağıma aldım. En geniş tavayı kullanıyorum evimdeki. Güzelce ısıttım ve ilk hamurumu tavama bırakıyorum. Hamurumuz bakın böyle göz göz olup kabarmaya başladığında hemen çeviriyorum. Çok fazla tutmuyorum. Diğer tarafında aynı şekilde 1-2 dakika hemen böyle biraz kabartacağım. Ve kenara böyle temiz bir bez aldım. Onun arasında biriktireceğim hamurlarımı, pişen hamurlarımı ki kurumasınlar diye. Lavaşlarımız hazır. Sosumuz da hazır. Sosumuz soğumadan çok fazla. Eğer sonra yiyecekseniz, geç yiyecekseniz lütfen yiyeceğiniz anda bunu soslayın. Sosunu hemen ısıtırsınız ve lavaşlarınızı da böyle bez arasında saklarsanız kurumaz. Hemen hazır edersiniz. Şu arasına bol bol yapmış olduğumuz sostan sürüyoruz. Ve üzerine sırasıyla bir hamur, bir sos şeklinde hamurumuz ve sosumuz bitene kadar ya da yiyeceğiniz kadar böyle soslayıp yağlayıp hazır ediyorsunuz. Hamurlarımı güzelce görüyorsunuz. Sosladım, yağladım. Tam 11 kat yaptım ben. 3 tane lavaşım arttı. Onları da daha sonra normal lavaş olarak kullanmak üzere ayıracağım. Buzluğuma kaldıracağım kurutmadan. Yapmış olduğumuz yağlamayı şu şekilde 2'ye ya da 4'e, benimki büyük olduğu için ben 4'e keseceğim. Hatta daha çok kişiyseniz 8'e, 6'ya, kaç kişisiniz ona göre porsiyonlayabilirsiniz. Burası rahat bir 7-8 kişiyi doyurur. Şu şekilde tabağıma alayım. Mutlaka yanına yoğurtla servis edin. Özellikle seviyorsanız benim gibi sarımsaklı yoğurt yapın. Şöyle birkaç damla sarımsaklı yoğurt gezdireceğim üstüne. Tarifimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kusurum olduysa affola. Dediğim gibi Kayserili değilim. Naçizane bu lezzeti kendi evimde yaşatmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.